Dever, karayolu ve demiryolu enkesitlerine verilen eğim demektir. Virajlarda, yatay kurbalarda, araç üzerine merkez kaç kuvveti etkir ve bu kuvvetin etkisiyle araç viraj dışına doğru savrulur. Bu savrulmayı azaltmak için, bu kesimlerde yol enkesitine bir eğim verilir. R yarıçaplı viraja giren bir demiryolu taşıtı üzerine, kütlesi ve hızının karesiyle doğru orantılı, viraj yarıçapı ile ters orantılı olarak bir merkezcil kuvvet etki eder. Merkezcil kuvvet, dairesel hareket sırasında cismi yörüngede tutan kuvvettir. Merkezcil kuvvet, hız vektörünün büyüklüğünü değiştirmez ancak yönünü değiştirir. Bu yüzden bir merkezcil ivme oluşur. Dever, viraja giren bir demiryolu taşıtı üzerine etki edecek yatay merkezcil ivmenin bir kısmını karşılamak üzere raylar arasında kod farklılığı oluşturmak üzerine kurulu bir uygulamadır. Bu uygulamada raylar arasında oluşan kod farklılığı h, hat genişliği s olarak isimlendirilirse arada oluşan açı arksinüs h bölü s değerinden bulunabilir. Deverli bir viraj üzerindeki bir demiryolu aracına dış yönde bir merkezcil ivme etki eder. Bu ivme vektörünün, demiryolu aracı ekseni üzerindeki bileşeni alınırsa, aradaki açı farkının az olmasından dolayı bu ivme değerleri yaklaşık olarak aynı kabul edilebilir. Demiryolu aracının ağırlık merkezinden aşağıya doğru bir yerçekimi ivmesi etki eder. Bu yerçekimi ivmesinin araç ekseni üzerindeki bileşeni alınırsa, bu değer h bölü s çarpı yerçekimi ivmesi olarak tanımlanır. Bu ivme vektörü dış yöne doğru olan merkezcil ivmeyi sönümler. Eğer hatta dever uygulaması yapılmazsa, merkezcil ivme değerini sönümleyen bir faktör bulunmadığından dolayı, yolcular hızla girilen kurbadaki merkezcil ivmeyi direkt olarak hisseder ve savrulma, sarsılma gibi etkilerle baş başa kalırlar. Yapılan araştırmalara göre 1 metre bölü saniye kare üzerindeki ivme değerlerinin insanı rahatsız etmeye başladığı saptanmıştır. Dever uygulaması sayesinde, etki eden merkezcil ivme sönümlenerek, istenilen konfor ivmesi değerlerine sahip olunabilir veya dever üzerindeki ivme bileşenlerinin birbirini sıfırlaması sağlanarak viraj üzerinde yolcuların hiçbir şey hissetmemeleri sağlanabilir. Net yatay ivmenin sıfır olduğu dever değeri, denge deveri olarak ifade edilir. Bu durumda demiryolu aracının virajda dairesel hareket yapmasını sağlayan kuvvet tamamen araç ağırlığının dever kaynaklı yatay bileşeni tarafından karşılanır. Ancak uygulamada, bir kurbaya denge dever değerini vermek mümkün olmaz. Zira denge dever değerine sahip bir viraja, girilmesi gereken hızların altında girilebilmesi ve bu durumda da ihtiyaçtan daha fazla dever etkisi altında sorunlarla karşılaşılması olasıdır. Uygulamada verilebilen dever değeri, ht ise, denge deveri ve uygulama deveri arasındaki fark, verilemeyen dever değerini ifade eder. Buna dever eksiği denir. Dever eksiği ht ile ifade edilir.